Isaac Newton 1666 yılında yine deney yaptığı bir gün prizma deneyleri yapıyormuş. O gün şöyle bir şey fark etmiş arkadaşlar. Beyaz ışığın aslında birçok farklı renkten meydana geldiğini. Antik Yunan'dan Orta Çağ'a kadar insanlar renklerin nasıl oluştuğu sorusuna ışığın özellikleri değil de maddenin özellikleriyle cevap vermeye çalışıyormuş. Aristoteles'e göre mesela renkler bir tür bozulma sonucu ortaya çıkar. Onlara göre en saf renk beyazdır. Renkler de beyaz ışığın gölgeyle ya da farklı ortamlara karışması sonucunda oluşur demiş. Siyah ise ışığın tamamen yokluğunda ortaya çıkan bir renktir. Siyahta ışık yoktur, beyaz ışık beyazdır. Çilek kırmızıdır. Avokado yeşildir. Bunların renkleri... İşte bazen bazı şeyler bildiğimiz gibi olmayabiliyor. İşte bu deneyde onu anlatacağız. Müsaade edersen deneye girmeye çalışıyorum. Malzemeler. Renk çemberi. Evet, oldukça az bir malzemeyle çok keyifli bir deney yapacağız arkadaşlar. Newton neyi görmüş? Prizma deneyi yaparken farklı renkleri görmüş arkadaşlar. Nasıl görmüş? Güneş ışığını bu prizmayla kırarak. Kırdığında bir de bakmış ki güneşten gelen o beyaz ışık farklı renklere ayrışabiliyor. Şunu demiş, ya demek ki beyaz ışık farklı bir sürü rengin karışımı sonucunda ortaya çıkıyor. Yani Orta Çağ'da işte Aristoteles'in zamanında saf olarak adlandırılan beyaz ışık aslında içinde bir sürü farklı ışığı barındırıyor. Bir sürü farklı rengi barındırıyormuş. Newton da arkadaşlar tabii ki bu renkleri görüyor ve insanlara durumu anlatacak da her seferinde bunu prizmayla göstermek çok zor olacağından kendisi gördüğü renkleri bir çembere çizmiş. İşte o çember bu. 1666 yıl. O çember değil tabii. Biz bunu para verdik, satın aldık. Newton zamanında yapmış, Allah razı olsun. Kırmızıyla mor arasındaki renk spektrumunu görmüş arkadaşlar kendisi ve işte bu çembere onu çizmiş. Sonra da ne olmuş biliyor musunuz? Çemberi çevirmeye başlamış. Bakın şimdi dikkatle izleyin. Yavaş yavaş dönüyor. Sonra da hızlanmaya başlıyor. Hep kamera hilesi bunlar. Kandırıyorsunuz insanları. Hocam kamera hilesi değil işte. Gerçek ama hile gibi, gerçekten hile gibi hissettiriyor. Nasıl olur da hiç beyaz olmayan şeyin içerisinden beyaz çıkar? İşte mesele maddenin kendisiyle alakalı değil. Mesele gözümüze gelen ışıkla alakalı. Adam bunu fark etmiş. Mesele maddenin rengi değil. Senin onu nasıl gördün? Ya peki Basri, canım Basri, bu nasıl oldu? Bana bunu bir anlat dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi beynimiz bazı şeyleri o kadar da hızlı algılayamıyor. Çünkü burada bakın çok yüksek hızda çevrilen bir çember var. FPS diye bir şey var ya. Hani kameralarda frame per second, yani saniye başına yakalanan görüntü. Şimdi gözümüzün de bir FPS ayarı var. Burada ben çok hızlı çevirdiğim için gözümüz her bir rengin dönüşünü o kadar da hızlı bir şekilde yakalayamıyor ve sinyaller karışıyor, renkler de karışıyor ve gözümüz bunu beyaz olarak algılıyor. Renk değişimi olmuyor sonuçta. İşte burada bu hız bizim renkleri algılayışımızı değiştirdi. Peki bu bir hata mı? Beynimiz yeterince hızlı değil diye biz aslında olmayan bir şey mi görüyoruz? Hayır. Burada bir yanılsama yok arkadaşlar. Işık bu şekilde karıştığı zaman gözümüze gelen ışık, renkler beyaza dönüşür. Biz bu renkleri ışın olarak karıştırdığımızda, yani gözümüze karışık bir şekilde geldiğinde ne oluyor? Beyazı görüyoruz. Peki Basri, burada bir şey sorun var. Madem böyle diyorsun. Boyaları karıştırıyoruz mesela bir tenekede. Kırmızı, mavi, yeşil, siyah, kırmızı. Karıştırıyoruz. Beyaz olmuyor. İlk defa güzel bir şey sordun biliyor musun? Gerçekten güzel bir şey sordun. Evet. Orada da siyah olur arkadaşlar. Bu renkleri karıştırırsak, boya halinde karıştırırsak o zaman da siyahı elde ediyoruz. Ne kadar acayip değil mi? Peki neden? Arkadaşlar aslında bizim gördüğümüz şey bir yansıma. Biz kırmızı bir panele baktığımız zaman kırmızıyı görüyoruz ya. Bu bir yansıma. Kırmızı kendi rengini yansıtıyor. Kendisini anlatıyor bize. Mavi de kendisini anlatıyor. Sarı da kendini anlatıyor. Biz bunları boya olarak birbirine karıştırdığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbiri kendi derdini anlatamaz oluyor. Yani ortada bir renk kalmıyor. O onu absorbe ediyor, öteki onu absorbe ediyor. Kendi aralarında didişiyorlar ve ortaya karanlık çıkıyor. Yani hiçbir ışın yansıyamıyor ve ortaya siyah çıkıyor.
Dolayısıyla siyahın da yansımayan, yani aslında siyah bir renk değil bu durumda. Bunu kabul etmek lazım. Siyah bir renk değildir arkadaşlar. Siyah renkleri göremediğimiz yerdir. Kara delikler mesela niye kara? Işığın hepsini yutarlar. Hiçbir şey çıkamaz buradan. Newton çemberi oluşturduğunda 7 renkten faydalanmış. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve indigo. Bu renkler size tanıdık geldi mi? Evet, gökkuşağı arkadaşlar. Gökkuşağında da 7 tane renk var. Ve Newton aslında sistematik olarak renkleri ifade etmiş olmuş. Aslında normalde 5 renk var. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor. Fakat demiş ki ya haftanın 7 günü var. Notalar 7 tane. O dönem 7 tane gezegen biliniyormuş. Bu 7 rakamında bir şey var demiş ve indigo ile turuncuyu dahil etmiş bu spektruma. Tabii bu renkler aslında spektrum dediğimiz zaman böyle keskin geçişler yok. Akan bir şeyden bahsediyoruz. Fakat tabii onları böyle bir çembere çizmek için onları biraz sınıflandırmak gerekmiş. Dolayısıyla kendisi bu spektrumdan 7 tane rengi seçip böyle bir çember oluşturmuş. Peki neden indigo? Aslında renklere bakarken mavi ile mor arasında bir renk buluyor ve buna çivit mavisi yani indigo diyor. Indigo o dönemde çok popüler bir renk. Bugün çok kullanılan bir renk tabiri değil. Indigo demiyor kimse. Mavi diyor, lacivert diyor. Ama o dönem çok popüler. Bu hem bilimsel hem de dönemin kültürel etkilerinden kaynaklanıyor. Indigo rengi o dönemde Avrupa'da çok kıymetli, çok pahalı ve popüler bir renk. Hindistan'dan ithal ediliyor ve aslında biz bu rengi çok iyi biliyoruz. Bu kodların rengi indigo mavisi rengi mesela işte buradan geliyor. Kot pantolonun da neden mavi olduğunu harika bir videoyla anlatmıştık. Onun da linkini buraya bırakmış olayım. Peki 19. yüzyılda indigo mavisi Hindistan'dan ithal edilen oldukça pahalı bir renkken bugün nasıl bu kadar yaygın hale geldi? Aslında bilim sayesinde 1897 yılında BASF'de bilim insanları yapay olarak indigo mavisi rengini üretmeyi başarmışlar. Bu sayede ekonomik olarak ulaşılabilir hale gelmiş. Bugün neredeyse her kot pantolonda indigo mavisi kullanılıyor. Ancak modern renk teorisinde insanlar indigo mavisini ayrı bir renk olarak kabul etmiyorlar. Çünkü mavi ile mor arasında çok belirgin bir sınır yok. İnsan gözünün ayırt etmesi biraz güç, o yüzden birçok dijital sistemde yer almıyor. Ancak Newton'un bu rengi bu çembere eklemesi onun doğaya hem bilimsel hem de estetik bakış açısının bir örneği. Günümüzde renk çemberi pek çok alanda vazgeçilmez bir araç olarak kullanılıyor. Özellikle tasarımcılar ve sanatçılar için renklerin birbirleriyle uyumunu anlamak adına çok önemli bir rehber. Newton yaptığı basit prizma deneyiyle aslında modern optik biliminin ve renkleri tanımlayıp sıralayarak da renk teorisinin temellerini atmış. Yani aslında hiç de basit bir deney değilmiş. O zaman bana bir söyleyin bakalım. Soru. Newton'un prizma deneyinden önce insanlar renklerin oluşumunu neyle açıklıyormuş? A. Işığın fiziksel özellikleriyle. B. Maddenin ya da gölgenin ışığı bozmasıyla. Newton'un bilim dünyasına katkıları inanılmaz. Kim bilir daha uzun yaşasaydı bilim dünyasına daha neler katacaktı. Ama çok da üzülmüyorum açıkçası çünkü sizler varsınız. Sizler yeni bir şeyler katmak için sıradasınız. Gençliğe umudumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Sizin de bitmesin. Bilimle kalın. Hoşça kalın.